Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda yapacağımız siyah beyaz bu kazağımızın bitmiş halini göstermek istedim. Bakın yanları şöyle kurdele geçirdim. Çok ne kadar belli bilmiyorum. Kırmızı mı geçireyim, siyah mı geçireyim karar veremedim ama en güzeli siyah kurdele daha iyi oldu. Bakın iki tarafta da aynı şekilde. Kazağımızın yakası da şu şekilde arkadaşlar. Bu kazağı siyah ipimden ve beyaz ipimden beşer tane kullandım. Beyazdan az kaldı ama siyahın yarısı kaldı. Yani 50'şer gramlıktı iplerimiz. 250-250-500 gram ip kullandım. Şurada ölçülerini de vermek istiyorum. Kazağımızın eni 53 santim, boyu bitmiş hali 57 santim. Kol boyumuz da 44 santim. Daha şuradan belki ekran resmi almak istersiniz. Beden olarak da 40 beden için çok rahatlıkla olur. 38 beden hani böyle oversize salaş giymek isteyenler için kazağımız 38, 40, 42'ye çok rahatlıkla olacak bir kazaktır. Çünkü kolu düşük kol. Yani spor bir kazak oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda kullanacağım ip Rosetti'nin Napoli ipi. İpimiz 50 gram 145 metre uzunluğunda. Renk numarası da beyazın 01 ve siyahın da 21. Dört buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ayrıca yakayı misinalı şişle öreceğim. Yine 4,5 milimetrelik 40 santimlik misinalı şiş kullanacağım yakayı yaparken. Bir de dileyen arkadaşlar şimdi bluzimizi kazağımızı örerken yanlara ilik yerleri koyacağız. Oradan dileyen arkadaşlar siyah, dileyen arkadaşlar kırmızı şöyle kurdele geçireceğim. Ama böyle kurdeleyi kullanmak istemeyenler de ipi 2-3 kat yaparak zincir çekerek veya kordon yaparak da aynı şekilde kurdele yerine onu da kullanabilirler. Şimdi beyaz renkli ipimizi alıyoruz. Şöyle ipimizin tek kat bölümünden ayırıyorum. 122 ilmek atarak şu şekilde ...122 ilmek atarak ilk sıramızı tamamlayacağız. Ben ilmeğimi attım ve buraya bir düğüm atıyoruz. Lastik kısmını iki düz iki ters olarak öreceğim. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi çevirdim. 1 2 ilmek ters. Tekrar 2 düz. 2 ters. Sıranın sonuna kadar böyle ilmeklerimizi iki ters iki düz olarak
Devam edelim. Diğer sıraya başlarken gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Ters ilmeklerimiz ters, düz ilmeklerimiz düz. Başta 2 ilmek tersimiz var. 2 tersi ördüm. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra 2 düz, 2 ters olarak devam ediyorum. Böyle yaklaşık bir 14-15 sıra kadar örelim. Böyle 2 düz 2 ters olarak yaklaşık, yani ön yüzde görüntümüz, başlama ipimiz solda, burası ön yüzümüz. Buradan saydığımız zaman 14 tane şu şekilde düz örgümüz var. Ben ayrıca bir de santim olarak vereyim lastiğini. 4,5 santim kadar lastik boyunu ördüm. Şimdi düz örgüye geçeceğiz. Artık 2 düz 2 ters değil. Ön yüzde düz, arka tarafta da ters örgü yapacağız. İlk ilmeği yine boş aldım. Bütün ilmeklerimi düz örgü yapıyorum. Şimdi sıranın sonuna geldik. Bu birinci sıramızdı. İkinci sıramız, arka taraftayız. Ters örgü yapacağız. İlk ilmeği yine boş aldım. Bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Şimdi 2 düz 2 ters lastiğimizden sonra bir sıra düz gittik ve arka tarafını ters örgü olarak geldik. Şimdi ilik yerlerine başlayacağız arkadaşlar. Yani bu 2 sırayı saymıyoruz. Bundan sonra hep 12 sıra 12 sıra olarak devam edeceğiz. İlik açtığımız sıra birinci sıra olacak. Daha sonra 12 sıra olarak öreceğiz. Yani bu 2 sırayı da sayarsanız bu alttaki beyaz kısmımız 14 sıra olmuş olacak. 1 2 3 ilmek ördüm. Buradaki 2 ilmeği şöyle, ilk ilmeği boşaldım, ikinciyi de aldım. Bir tane şöyle üstünden atlatıyorum, kestim. Ve yanındakini de alıyorum. Buradaki ilmeği geçiriyorum. Bu arada 2 ilmek kesmiş olduk. Ve hemen buraya 2 tane ilmek attım. Ve örgüme devam ediyorum. Yani şurada şöyle kurdelemizin geçici ilik yerini yapmış olduk. Şimdi sıranın sonunda 5 ilmeğimiz kalana kadar düz örgü yapıyoruz. Dediğim gibi bu birinci sıra olarak kabul ediyorum.
5 ilmeğimiz kalana kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. Şimdi sıranın sonunda 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz kaldı. Yine buradaki ilmeği boş geçirdim. Yanındakini de arkadakini ilmeğin üstünden attım. Ve bir yanındakini de yine alıyorum. İlmeğin üstünden geçiriyorum. 2 ilmeği kesmiş olduk. Şişimizde 3 ilmek kaldı sıranın sonunda. Ve bu araya yine 1, 2 ilmek ilave ediyorum. Yani kestiğimiz ilmeğin yerine 2 ilmek ilave ettik. Ve örüyorum. Arka tarafa geldiğimiz zaman örgümüzün arka kısmı hep ters örgü arkadaşlar. Yani şimdi göstereyim, daha sonra arka taraflar hep ters örgü olduğu için göstermeyeceğim. Şimdi 3 ilmeği ördüm. Şurada 2 ilmek ilave etmiştik. Onları da yine ters örgü yapıyorum. Ve devam ediyorum. Yani şu kısımda bakın şöyle ilik yerimizi yaptık. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Düz yaptığımız sıra birinci sıramızdı. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar örelim. Yine ilmek ilave ettiğimiz yere geldik. Buradaki ilmekleri ters örüyorum. Şimdi ikinci sıramızı bitirdik. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Şu altta hemen lastikten sonra açmak istemediğim için bir sıra düz ve ters geldim. Yani o lastiği ayırmak için de ilik açtığımız yer birinci sıra, arka tarafı ikinci sıra oldu. Şimdi üçüncü sırayı düz örgü, dördüncü sırayı ters örgü olarak yapacağız. Yani şu iki sırayı saymıyorum. Şu anda sadece iki sıra yapmış kabul edip bunun üstüne 10 sıra daha düz örgü yapacağım beyazda. Yani toplamda 12 sıra olacak. 12 sıra beyaz, 12 sıra siyah olarak devam edecek. Sadece şu iki sırayı kabul etmeyin. Yani onu da sayarsanız ilk beyazımız 14 sıra oluyor. Şimdi bunun üstüne 10 sıra daha devam edelim düz örgü olarak. Şimdi ilik açtığımız sıra 1'di, tersi 2, daha sonra da 10 sıra daha ördüm. Yani toplamda 12 sıra beyaz rengimizde ördüm. Şimdi siyah renkli ipimize geçeceğiz. Önce şuradaki ipe bir düğüm atıyorum. Bu kenar kısmı dikilmeyeceği için ipimi yürütmeyeceğim arkadaşlar. Burası açıkta kalacak. Onun için beyaz renkli ipimi kestim. Ve keserken de mutlaka şöyle arkaya doğru saklayacağımız için biraz uzunca kesin ki şu aralardan saklamasını yapacağız. Şimdi birinci iliğimizi açtık. Siyah renge geçerken ilk sıra hemen bir ilik yeri daha açıyoruz. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeği de örüyorum. 1 2 3 3 ilmeği ördüm. 2 ilmeği boş olarak şişime geçirdim. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden attım. Bir ilmek kestik ve yanındaki ilmeği alıyorum. Bir kere daha geçiriyorum.
Bu arada 2 ilmek kestik. Ve hemen kestiğimiz ilmeğin yerine bir ve bir tane daha ilmek atıyorum. 2. Kestiğimiz 2 ilmeğin yerine hemen 2 ilmek attık ve devam ediyoruz. Bu siyah rengimizde birinci sıramız. Sıranın sonuna kadar düz örgü olarak sonunda 5 ilmeğimiz kalana kadar düz örgü olarak devam ediyoruz. Sıranın sonunda 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz kaldı. Yine ilk 2 ilmeği boşaldım. Arkadaki ilmeği geçirdim. Bir ilmek kestik. Yanındakini alıyorum. Tekrar geçiriyorum. 2 ilmek kesmiş olduk. 3 tane ilmeğimiz kaldı şişimizde. Şimdi kestiğimiz 2 ilmeğin yerine hemen buraya istediğiniz gibi ilmek atabilirsiniz arkadaşlar buraya. Önemli olan kestiğimiz 2 ilmeğin yerine yine 2 ilmek atmak. Renk değiştirdiğimiz birinci sıra hemen ilik yerlerimizi açıyoruz. Dediğim gibi örgünün arka tarafları hep ters örgü. İlk ilmeği boşaldım. Devam ediyorum. Burası ilmek attığımız yer. Bunları da ters örgü yapıyorum. Ve ikinci iliğimizi de açmış olduk. Şimdi ikinci sıramız ters örgü. Sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi siyahla 2 sıramızı tamamladık. Renk de beyazdan siyaha geçerken hemen ilik açtık. Tersini geldik 2. Bunun üstüne 10 sıra daha öreceğiz. Toplamda 12 sıra siyahla örmüş olacağız. Tekrar beyaz rengimize geçeceğiz. İlk sıra hemen ilik yerlerimizi açıyoruz. Yani 12 sıra beyaz, 12 sıra siyah, 12 sıra beyaz, 12 sıra siyah olarak bir müddet devam edecek. Ama dediğim gibi her renk değiştirmede de böyle iliklerimizi açarak, yani ilik diyorum arkadaşlar, buradan kurdele geçireceğim. Düğme değil, kurdele geçireceğim. İlik yerlerimizi açarak 12 sıra 12 sıra olarak devam edelim. Ben şimdi 12 sıra 12 sıra 12 sıra 12 sıra olarak ördüm. Son siyahı yine renk değiştirirken iliği açtım ve 4 sıra ördüm. Yani toplamda bakın ilk iliğimiz buradaydı. 1, siyah geçerken tekrar açtım. 2, beyaza geçerken açtım. 3, tekrar siyah geçerken açtım. 4, 5 ve buradaki siyah geçerken açtım. 6. 6 tane böyle hem sağ tarafta hem de sol tarafta ilik yerlerimiz var. Son siyahı 4 sıra yaptım. Yani arada 2 tane 12 sıralık siyah rengim var. Son siyahı 4 sıra yaptım. Bundan sonra siyahı 4 sıra, beyazı 6 sıra yapacağım. Ama artık ilik yeri açmayacağım. Burası kurdele geçme yeri. Bundan sonrası dikilecek yer olacak. Ama bu arada hemen şurada şu kenardaki ipleri ben diğerlerini sakladım. Bakın şöyle aralardan yürüterek buradaki ipleri sakladım. Bunu da bir göstereyim. Buradaki iplerimizi de saklayalım. Çünkü bu kenar dikilmeyeceği için bu ipleri böyle saklamamız gerekiyor. Siyah rengi böyle siyahın içinde yürüterek. Şimdi siyah olduğu için çok görünmeyecektir ama şöyle birer ilmek alarak
Böyle örgümüzün iç kısmına doğru saklamasını yapıyoruz. Daha sonra da beyaz rengimizi de aynı şekilde bunu da böyle birer ilmek alarak örgünün arka tarafında saklıyorum. Yani bu kenarlarda hiç ipimiz kalmadı. Dediğim gibi buradaki beyazı koparmadım. Bundan sonra çünkü daha kısa kısa devam edeceğim. Şimdi 4 sıra son iliğimi açtım. Bu 6. iliğim ve siyahı 4 sıra ördüm. Şimdi hemen beyaz renkli ipe geçiyorum. Artık ilik yapma yerlerimiz bitti. Bundan sonra beyaz rengimizde de 6 sıra örüyorum. Şimdi beyazımızda 6 sıra örelim. Tekrar siyahla 4 sıra, beyazla 6 sıra. Bundan sonra kazağımızın üst kısmında bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman şuradaki siyah ip böyle uzun uzun kalmasın diye ipimi bakın şöyle bir kere siyahın etrafında çeviriyorum ki bunu yukarı taşımış olacağım. Yani yoksa uzun uzun kenarda kalıyor. Her ön yüze geldiğimiz zaman hangi rengi örüyorsak diğerini şöyle ördüğümüz ipin içinde yürütelim. Bir kere doladım ve devam ediyorum. İlk ilmeği boşaldım, örüyorum. Şimdi beyazda 3. sıradayım. Dediğim gibi beyaz 6 sıra, siyahı 4 sıra yapacağım ama bu çizgiler tamamen nasıl istiyorsanız öyle devam edebilir. Kol oyuntusu yapmayacağım arkadaşlar. Yakaya veya enseye kadar dümdüz bu kenar dümdüz devam edecek. Şimdi ben ön yakanın oyuntusuna kadar geldim ama burada bir santim vermek istiyorum. 42 santim kadar yani şu lastiğin başına kadar 42 santim olarak ördüm. Hatta şu 6 tane yaptığımız ilik yerinde santimini vereyim arkadaşlar. Belki daha da uzun yapmak isterseniz. Şu son 6. iliğim lastiğe kadar yani ilk ilikten şuradan itibaren 23 santim. Şimdi burada yaka oyuntusuna başlayacağım. Dediğim gibi şuradaki son 6. iliğimizden sonra siyahı 4 sıra, beyazı 6 sıra, 4 sıra 6 sıra olarak devam ettim. Şimdi beyaz renkli ipimizde 4 sıra ördüm. Şimdi 5. sıradayım. Bu arada yaka oyuntusuna başlayacağım.
Onu da şöyle göstereyim. Bakın şu 6 tane olan yere kadar 23 santim, tam yaka oyuntusuna kadar da 42 santim toplamda. Boyunu 42 santim yaptım. Şimdi şuradaki yaka oyuntusunu yapacağız. 122 ilmeğimiz vardı. 50 ilmek yaka için, 36 ve 36 ilmek de omuzlar için ilmek ayıracağım. Şimdi 36, bakın yaka oyuntumuzu önce sağ tarafını yapacağız. 4, 3, 3, 2, 2, 1 olarak. Yani 7, 10, 12, 14, 15. 36 ilmekten sonra 15 ilmek daha örüp geri döneceğiz. Önce sağ tarafın kesintisini yapacağız. Daha sonra ortayı ve sol tarafı da daha sonra. Şimdi ben 36 ilmeği ördüm. Kesme yapacağımız buradan 15 ilmek daha örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 36 ilmek omuz için, 15 ilmek de kesme için, yaka oyuntusu için ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi önce 4 ilmek keserek başlıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte aldım. 1 takıyorum. 2, 3, 4. 4 ilmeği kestim, devam ediyorum. Bu da beyaz rengimde 6. sıram. Siyaha geçeceğim sıra başına geldiğimiz zaman. Şimdi sıra başına kadar örelim. Siyah renkli ipimizle tekrar yaka tarafına gelelim. Şimdi ilk kestiğimiz ilmek 4'tü. Burada gösterdiğim gibi 4 ilmeği kestik. 3, 3, 2, 2, 1 olarak keseceğiz ama bu 3 ilmeklerin veya 2 ilmeğin bir tanesini böyle sıranın sonunda, bakın şu ikisini birlikte alıyorum. 3 ilmeğin bir tanesini bu yönde kestim. 2 tane de arka tarafta kesinti yapacağım. Bir, iki. Bir tane de ön yüzde yapmıştık. 3 ilmeği kestik. Tekrar omuz tarafına doğru devam ediyorum. Diğer tarafta hiçbir işlem yok arkadaşlar. Sadece yaka tarafında yapacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar ters örgü örüp ön yüzden tekrar yaka tarafına doğru gelelim. Şimdi tekrar 3 ilmek keseceğiz. 3 ilmeğin bir tanesini böyle ön yüzde kesiyorum. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 ilmek kestim. Geri dönüyorum. 2 tane de arkada keserek 3'e tamamlıyorum. İkisini bir aldım. 1 tane daha kesiyorum. 2. 1, 4, daha sonra 3 ve 3 olmak üzere kesintilerimizi yaptık. Şimdi sıranın başına gidelim. Bu siyah da 4. sıram. Beyaz rengime geçip
yaka tarafında tekrar kesme işlemi yapacağım. Şimdi 2 ilmek keseceğiz. Bunun bir tanesini böyle ikisini bir alarak ön yüzde kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir ilmek de arkada keserek 2 ilmeği kesmiş oluyoruz. Şimdi tekrar 2 ilmek keseceğiz yaka tarafında. Bunun bir tanesini yine ön yüzde. Niye birer tanesini ön yüzde kesiyorum arkadaşlar? Şurası düzgün çıksın. Eğer direkt arkadan 2 ilmeği kesersek şuralardaki ilmekleriniz uzun uzun kalabilir. Yani sıranın bitiminde bir ilmek kestiğimiz zaman yaka daha muntazam oluyor. Şimdi bir ilmek önde kestim. Bir ilmek de arkada keserek 2 ilmeği kesmiş olacağız. Ve devam ediyorum. Son bir ilmeğimiz kaldı. Yaka tarafına gelince onu da keseceğiz ve yaka tarafındaki kesmelerimiz sağ tarafın bitmiş olacak. Şimdi sadece bir ilmeğimiz kaldı. Onu da ön yüzde kesiyoruz. Ve bu tarafın kesme işlemi bitti. Şu anda şişimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ...36 ilmeğimiz kaldı. Şu omuzumuzda 36 ilmeğimiz kaldı. 4, 3, 3, 2, 2, 1 olarak buradaki kesmemizi yaptık. Şimdi bir müddet böyle düz olarak devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kol tarafında hiç kesme yok. Şimdi bundan sonra yine sıramızı takip ederek 6 sıra beyaz, 4 sıra siyah olarak bir müddet daha şu kısmını uzatacağız. Şöyle bir göstereyim isterseniz. Şurada kesmemiz son bir taneyi yapmıştık. Daha sonra ben 4 sıra siyah, 6 sıra beyaz, yani 10, 20, 30, 34, 35, 36, 37 sıra kadar ördüm. Yani şu son bir kesmemizden sonra devam ettim dümdüz şekilde 37 sıra kadar ördüm. Ama yine de hem şuranın santimini vermek istiyorum. Tam kesmemiz bittikten sonra 12 santim kadar daha ördüm. Toplamda kazağımızın boyunu da vereyim. 57 santim oldu. Şimdi bir omuzu bir tarafı bitirmiş olduk. Şimdi burada ipimizi keseceğiz ama şöyle ekleme payında arkayla birebir ekleyeceğim. Şöyle bir miktar ip ayırıyorum. Kestim. Siyah ipimizin de işi bitti. Onu da şöyle saklama payını vererek kestim. Ve bu tarafın işlemi bitti. Arkayı ördükten sonra birebir ekleyeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyaz ipimizi ekleyeceğiz ama şimdi şöyle önce şurada arkaya bir yere ipimi sabitliyorum.
Direkt buradan başlarsak şöyle bir açıklık olacak arkadaşlar. Onun için ilk kestiğim yerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Yani bu fazladan bir ilmeğimiz oldu. Şimdi keserek devam edeceğiz. Dediğim gibi arkada tam ortada 20 ilmeğimiz var. Önce bunu keseceğiz, devam edeceğiz. Diğer tarafın kesmelerini yapacağız. Ama bir tane de ekstradan ilmek aldığımız için burayı 21 ilmek olarak ortayı kesiyorum. İsterseniz buradaki ilmekleri başka bir şişe alabilirsiniz veya ipe dizebilirsiniz ama beni rahatsız etmeyecek. Onun için orada bırakıyorum. Şimdi buradan hemen başlıyorum. 21 tane ilmeği kesiyorum. 1 2 3 4 5 21. Şimdi şişimizde buradaki ilmeğimiz dahil 36 tane ilmek kaldı. Bunu omuz tarafına doğru örüp tekrar sıra başına gelelim. Pardon arkadaşlar, 36 ilmek artı 15 ilmekte keseceğimiz ilmek var. Yani 36'dan sonra 15 ilmekte keseceğimiz ilmek var. Burayı 4 3 3 2 1 olarak keseceğimiz ilmekler de dahil. Yani 36 51 tane ilmeğimiz var şu anda şişimizde. Şimdi yaka tarafına doğru gelirken ilk 4 ilmekle ön yüzden kesmeye başlayacağız ama onun bir ilmeğini yine arka yüzde kesiyoruz. Şu ikisini bir aldım ve bir tanesini kesmiş oldum. Dönünce 3 tane keseceğiz. Ama aynı zamanda siyah renkli ipe geçmem lazım. Bunun için ipimi bağlıyorum. Diğer tarafta tabi ipimiz omuz tarafında kaldığı için gerek yoktu ama bu tarafta şuradaki beyaz ipi de yürütmemiz lazım ki yoksa kestiğimiz yerde kalır. Diğer kesmelerde çok uzatmamız gerekir. Onun için de şöyle yapıyoruz. Şimdi siyah rengimize geçeceğiz ama şu beyaz rengi de şöyle tutuyorum bakın. Önce bir taneyi kestim. Takıyorum. İkinci kesmemizde şuradaki beyaz renkli ipimizde ilmeğin üstüne koyarak yürütüyorum. 2 bir tane daha kesiyorum ve yine diğer beyaz renkli ipimizi de alıyorum ki o da kesme tarafına doğru yürümüş oldu. Bakın şurada kaldı. Şimdi devam ediyorum. 4 ilmeğimizi kestik. Tekrar yaka tarafına gelince 3 ilmek keseceğiz. Şimdi 3 ilmek keseceğiz. 3 ilmeğin 2 tane bir tanesini arka yönde, 2 tanesini ön yüzde kesiyoruz. Şimdi tekrar çevirdim. Ama dediğim gibi diğer rengi de içinde yürütmemiz lazım ki şuraya kestiğimiz tarafa doğru o ipimiz de gelsin. Şimdi 2 ilmeği aldım. Beyaz ipi de şöyle tutuyorum ki
Onu da iç tarafa doğru yürütüyorum. Bir tane daha kesiyorum. 2. 3 ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Şimdi tekrar 3 ilmek keseceğiz. Yine onun bir tanesini arka tarafta, diğer ikisini ön tarafta keseceğiz. Fakat siyahım 4 sıra oldu. Şimdi siyahı bırakıyorum. Beyaz renkli ipime geçiyorum. Bu sefer de şimdi burada 2 ilmek keseceğiz. Şuradaki siyah ipi yürütüyorum. 1 tane daha kesiyorum. 2. Şimdi 4 3 olarak kesmemizi yaptık. Şimdi de 2 ilmek kesmeye geldik. Bir tane arkada, örgümü çeviriyorum. Bir tane de önde keseceğim. Şu 2 ilmeği birlikte aldım ama bu sefer de siyah ipimi yine koyuyorum. Kestim. Ve devam ediyorum. Bir kere daha 2 ilmek keseceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir tanesini arkada kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir ilmek de ön tarafta. Şuradaki 2 ilmeği aldım ama şuradaki siyah ipimiz de yürüsün diye şişimin üstüne geçiriyorum. Kestim. İkinci 2 ilmekleri de kesmiş olduk. Şimdi devam edelim. Tekrar yaka tarafına gelelim. Son bir ilmeğimiz kaldı yaka için kesmede. O bir ilmeği de şöyle arka tarafta kesiyorum ve yakadaki kesme işlemimiz bitiyor. Şu anda şişimde 36 tane omuz için ilmeğimiz kaldı. Bakın şu ipi de şöyle yürüttüğümüz için hiç fazlalık kalmadı. Şöyle bir göstereyim. Yaka oyuntumuz bu şekilde. Yani şöyle de lastiği gelecek. Buradayken bir de şey söyleyeyim. Yakayı daha da kapalı isteyenler, şimdi şu kadar mesafede lastiğimizi öreceğiz. Daha kapalı isteyenler buradaki ilk kesmeyi daha yukarıdan yaparak yakayı kapatabilirler. Şimdi bütün kesmelerimiz bitti. Buradaki kısmı da aynı diğer taraf gibi örüp şişte bekleteceğiz. Şu yaka kesmelerini tekrar göstereyim. 4 kestik. Bunların hep birer ilmeklerini arka tarafta kesiyoruz ki bakın şu kesme yerlerimiz muntazam olsun diye. Gerçi ilmek alacağız. Hani çok önemli değil ama yine de kesmelerimiz muntazam olursa ilmek alırken de hiç zorlanmadan alırız. Şimdi burayı da diğer taraf gibi tamamlayalım.